Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere Türk balina arkadaşımızdan bahsedeceğim. Nasıl balina olduğunu, ne kadar sürede bu güce eriştiğini ve bunun için neler gerektiğini anlatacağım. Arkadaşımız kanuni 25 milyon güçte. Yaklaşık bir ay, belki de 40 günde bu sürede buralara kadar geldi. Zaten şu an server'ın ikincisi. Bunun için neler gerekiyor? Gücü ne? Ordusu ne? Hep beraber bakacağız. Nasıl bir balina olunur? Birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizler için özel olarak hazırladım bu videoyu. Lütfen emeğe saygı, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bunların devamını görmek istiyorsanız sizlerin desteği çok önemli. Bunu sürekli söylüyorum, biliyorsunuz. Zaten abone olma butonunu bırakacağım videonun sonunda. Evet, şimdi bakalım. Başlayalım konumuza. Bu arada şunu hala bilmeyen arkadaşlar var. Gücünün detayına bakmayı bilmeyenler var. Onlar için şöyle de kısaca göstereyim. 7.281.000 gücümüz var. Detaylar burada yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Nereden ne kadar güç alıyorsunuz, ne bonusunuz var. Detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu bilmeyenler varmış. Bunu göstermiş olayım. Birlik gücüm 1.250.000'miş. Bina gücüm 2.300. Teknoloji bu. Kahramanlar da bu. Temanın da kendine göre bir gücü var. Şimdi arkadaşımızın gücünü gösterdim. Zaten şu an server'ın ikincisi. Birincisi zaten Koreli bir arkadaş. Ciddi paralar basmıştır. Ondan bahsetmiştik. Bu arada şundan da kısaca bahsedeyim. Şu an etkinlik olarak ittifak görkemi var. Bunda da şu stratejiyi vermiş olayım sizlere. 20.000 birim eğit seçtiğimizde burada gidip T1 basıyorum ben. Hızlıca eğitebilmek için. Çünkü T5 açık en yüksek ama bu 12 saat sürüyor bunları eğitmek. Bunu eğitmek 2 saat 50 dakika sürüyor. Hızlı bir şekilde görevi yapmış oluyoruz. Yani bunlara dikkat edin. Kısa böyle tüyolar var. Biraz mantık çerçevesinde. Hani 20.000 tane T5 eğitmek kolay değil. Her biri 12 saatten fazla sürüyor. Onun yerine T1 eğitin. Daha sonrasında onları da vali etkinliğinde yükseltirsiniz. Hem de o şekilde puan yapmış olursunuz. Bilginiz olsun. Bunu da paylaşmış olayım. Çünkü buradaki hediyeler gerçekten güzel, önemli. Sıralamadaki hediyeler de iyi. Parşömen çok kıymetli biliyorsunuz. Yetenekleri arttırmak için ve kişisel ödüllerde gerçekten adetli çok fazla. Yani özellikle birinci 150 adet veriyor. İttifak sıralamasına zaten biz bayağı her zaman şimdiye kadar hiç birinci olmadığımız olmadı bunda da. Hep birinci oluyoruz. Kabile ve bunda her zaman birinci biz olduğumuz için hızlı gelişiyor. İttifaktaki arkadaşlar da. Ama şuradaki farkta bakalım. Burada çok bir fark yok ama yine birinciyiz. Zaten devam ediyorlar içtimalar arkadaşlar da. Şimdi hep beraber inceleyelim. Ordularına bakalım arkadaşımızın. Şöyle kabaca göstereyim öncelikle. Muğla'nın neredeyse 5 yıldız altın teçhizatlar zaten. Atilla'sı 4 yıldız olmak üzere. Miyamoto'su full 5 yıldız. Tribova'sı neredeyse 5 olacak. Bir tane kalmış ama o son yıldız şu sonuncuyu basmak, şu son yıldızın sonu tank 110 kafa istiyor. Şu an kaç kafada bilmiyorum. Bu büyük Konstantin VIP sandıktan geliyor sadece. Bunu alabilmek için de şöyle göstereyim. 12 idi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 12'de açılıyor. Büyük Konstantin. Şimdi kabaca şöyle bir düşünürsek de tabii ki bunlara da değiniriz. Detaylarına değineceğim. Miyamoto'yu fulllemek, Konstantin'i almak, diğer detaylar.
Tekrardan dönelim. Mızraklı combo Richard full. Leonidas 4 yıldız. Barbarossa 3 yıldız. Süvari'de de Hannibal'ı full. Ahsoka'sı 2 yıldız. Justinian 3 yıldız olmak üzere. Süvari'den başlayalım. Buradaki yetenekleri görüyorsunuz. Hepsi sarı. Bunlar zaten her bir yeteneği açmak 8000 imparatorluk parası ya da gerçek para vererekten açabiliyorsunuz. Başka yöntem yok, biliyorsunuz bunu. Bunların yeteneklerine bastığı 3 yıldız basmış. Parşömenleri de görüyorsunuz. Bayağı bir parşömen harcanmış sırf şu komp için bile. Hannibal'ı 5 yıldız yapmak zaten bayağı bir imparatorluk parası istiyor. Çarkta artık şansa kalmış. Ne kadar atar? Sizin şansınız. Zaten bunda altın yüzük var. Masmavi ayı basılmış buna. Hani kulağa düşük gibi geliyor ama şimdi diğer komplara da bakınca ne kadar harcandığını, ne kadar çok emek verildiğini göreceğiz. Hepsi 20 seviye yapılmış. Şunların hepsini yükseltmek bile gerçekten baya emek, masraf. Çok kolay değil. Özellikle 1,5 ayda yapılmayacak bir şey. Zaten arkadaşımız da şu an Kanuni'de T7 açık. Yani askerler son seviye. Gerçekten tam bir balina. Özellikle bu süre zarfında aldığı yola bakacak olursak. Hani böyle eskiden beri oynuyor işte, yok şurada 30 milyon 40 milyon değil. Bu arkadaşımız bir ayda bu seviyeye geldi ve kuru kuru da gelmedi. Bizler savaşan da bir ittifakız. Savaşarak geldi. Oyunun bayağı detaylarına hakim olduğumuz için bunu sizlerle paylaşacağım bu videoda. Hannibal'ın açtığı özellikleri çifte saldırı ve ezici tesir. Hannibal daha önceki videomda bahsetmiştim. Strateji hasar veren bir komutan. Bunu strateji gideceksiniz, taktikçi. Çünkü yetenek ağacında giderken strateji yeteneklerine ağırlık vereceksiniz. Bahsetmiştim. Ben mızraklı kompunu anlattım bir önceki videomda. İzlemeyenler varsa izlesinler mutlaka. Buradaki taşa baktığımızda zaten altın takılmış. Keza burada da altın taş var. Altın yapmak da çok zor bu arada taşları. Ya da parayla alacaksınız, birleştireceksiniz. Epey bir meblağ harcamanız gerekir. Buraya da baktığınızda yine 15, 20, 19, 15. Yine burası da ve bu ana komp değil zaten. Yetenekleri yine göstereyim. Zayıf noktaya saldırı. 2 yıldız basılmış. Bunda da 1 yıldız. Beceri puanı yine iyi yetiştirmiş baktığımızda. Yani gerçekten bu kadar 4 tane komp var. Bunları bu seviyeye getirmek çok ciddi beceri puanı istiyor. Seviye arttıkça beceri puanı çok zorlaşıyor. Yüzükleri de bunların göstermedim. Bunda bir mor yüzük var bu arada. Büyük Justinian'de. Yılan yüzüğü takılmış durumda. Bakın strateji. Taktikçi komutanlara dikkat edin. Kudret komutanı gibi, kırmızı komutanlar gibi davranmayın. Bu önemli. Mızraklı kompuna bakalım. Ya işte benim favorim Richard. Burada açılan yetenek zorlu misilleme ile hortum süpürmesi. Yine 2'şer yıldız basılmış. 35'e kadar da tamamlanmış. Gerçekten iyi bir beceri puanı harcanmış buraya da. Yine eşyalar 20 seviyeye getirilmiş. Yani gördüğünüz gibi teçhizatın içindeki taş kırmızı. Altın. Hasar. Zırh. Yine pasif hasar ki bu zaten birikip patlatan pasif hasar dediğimizde bu imza. Bakalım detaylara. Altın yüzük. Kavurucu alev takılmış. Altı seviyeye kadar da getirilmiş. Leonidas'a mor yüzük takılmış. Bakın her kahramanda yüzük var yani. Ahsoka'da yoktu.
Onun dışında şu an 6 karakterin 5'inde yüzük görüyoruz ki şu moru yapmak bile zaman alıyor. Yani böyle bütün kahramanlarınıza koyabileceğiniz bir yüzük değil. Hiç ücret ödemeyenler için, hiç para yatırmayanlar için aylar alacak, hatta yani bir sene alır 6 karaktere altın yüzük 2 tanesini, diğerlerinde mor basmak gerçekten çok zaman alacak bir şey. Leonidas'ımıza da baktığımızda yine bunlar da ikişer yıldız basılmış parşömenle. Korkusuz misilleme ve hortum süpürmesi. Zaten oyun önerdiği yetenekler bunlar. Teçhizatlara baktığımızda yine 20'şer seviye. Bunu bütün kahramanlarda yapmak çok zor. Yine yüzükler basılmış. Düzeltiyorum, yüzükler diyorum. Taşlar. Ve altın taşlar. Bir burada mor taşımız var. Yüzük olarak aslan yüzüğü. Burada 16. seviyeye getirmiş arkadaşımız. Gerçekten ciddi bir emek var. Bayağı bir yatırım yapılmış durumda hesaba. Barbaros'a da baktığımızda, yani bu arada bunu 4 yıldızın üstüne çıkartmak da ciddi bir emek. Richard için de zaten. Yani az önce baktığımız Hannibal da çark komutanıydı. Bu. Richard da çark komutanı ve ikisi de 5 yıldız. Yani burada giden imparatorluk parasını siz düşünün. Bir sürü video izlemişsinizdir işte 400k imparatorluk parasıyla çark çevirme, 500k imparatorlukla çark çevirme. Hiç fullleyenini görmemişsinizdir 500k ile. 2 tane fulllenmiş karakter var. 1000'in üzerinde imparatorluk parası gittiğini düşünün. Zaten bu Ahsoka'da en kudretli vali etkinliğinden alınabiliyor. Bunu 2 yıldız yapmak da orada bir dereceye girmen gerekiyor. O sayede alabiliyorsun. Barbaros'umuzda da yaban domuzu yüzüğü takılmış. Tabi bu da takılmakla kalmamış. Bunda 5 seviye yapılmış. Gerçekten helal olsun. Türklerde böyle güçlü arkadaşlar görünce insan gururlanıyor. Özellikle bizim server için bir Türk balina olması çok çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz bir Koreli balina vardı. Artık bir Türk balinamız da mevcut. Bu sayede mesela söz hakkı da oluyor. Kraliyette zaten savaşta bayağı bir üstünlük elde etmiş olduk. Krallık 88'e katılmak isteyen güçlü Türk arkadaşları da bekleriz. Hızlı sürede güçlenmek isteyen olursa kapımız açık. Aktif, oyunu bilen ya da öğrenmek isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Buraya baktığımızda Miyamoto'ya, bunda da bir altın yüzük var. Bakın bunun da teçhizat 20. Bunun 40 olmuş, 40 yapılmış. Şöyle göstereyim. Yetenekleri de yüksek moral, hiddetli hücum. Yine parşömenler basılmış. Boş geçilmemiş. Zaten teçhizatta artık altın taşı görmek adet oldu. Bu hesapta. Her biri 20'şer seviye. Yüzükte 7. seviye parıltılı güneş. Tripuvana 30 seviye mavi yüzük. Bunu zaten oyun kendi veriyor. Lale yüzüğü. Birlik saldırısı savunma. Bunu 30'a kadar basmış arkadaşımız. Yine teçhizat 20 seviye. Yıldız da var. Bunda yıldız var mıydı? Bunda da yıldız var 2 tanesinde. Yetenekler yine boş geçirmemiş. Bayağı yükseltilmiş. Yani bu kadar karakterin yeteneğini bu kadar yükseltmek çok zor. Özellikle yetenekleri sadece yükseltmekle kalmayıp bu kadar parşömen ayırmak da çok ciddi bir maliyet. Şu var, bizim ekibimiz aktif bir ekip, ittifak. O yüzden etkinliklerde en üst ödülleri alıyoruz. Ama ekstradan tabii ki buna ciddi para yatırmak gerekiyor. Zaten oyun sonu, düzeltiyorum, videonun sonunda ben sizlere maliyetten ufak tefek bahsedeceğim. Bu hesap kaça patladığını paylaşacağım. Yorumlarda siz de buraya kadar izlediyseniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Sizce ne kadara mal olmuştur bu hesap? Görüşünüzü önceden belirtin. Bakalım sonunda doğru tahmin edecek misiniz?
32 level adil yargı. 34 level kralın kılıcı. Parşömenlerimiz basılmış. Pasifte 35. Yine taşlar. Her teçhizatın altın olması, 20 seviyeye gelmesi, üstüne bazılarına yıldız basılması. Yani bilmiyorum aranızda bilmeyen var mı ama şu yıldızı basmak için bu ayakkabıyı yükseltmek gerekiyor. Sadece 20 seviye değil, aynı zamanda ayakkabıdan bir tane daha olacak ki bunun kilidini açacaksınız, yükselteceksiniz gibi düşünün. O şekilde bu teçhizatların yıldızları da yükseltiliyor. Bakın burada altın yüzük var değil mi Yamato'da? Büyük Konstantin'de de altın yüzük var ve bu tamamen VIP'de alınan bir komutan ve VIP 12'de açılıyor. Yine 20'şer seviye. Bu 20 seviyede açıldıktan sonra taşlar konmuş. Gayet güzel. Yine güçlü bir komp. Bunu da yine pasifi 30. seviyeye kadar gelmiş. Bakın burada da yine 2 yıldız basılmış. 25 ve 24 seviyeye de getirilmiş. Bunu da sebatla huzurlu sığınak açık. Tabii diğer bir detaydan bahsetmiyoruz. Farkındaysanız bütün kahramanlar 120 seviye. Hani şöyle daha altında bir kahraman göremedik. Tecrübe kitabının kullanımından hiç bahsetmiyorum bile. Zaten seviyeler ortada. Evet, geldik herkesin en çok kullandığı kompa. Mulan kompu. 4 yıldız bitmiş. 5'in başlangıcı atılmış. Altın yüzük takılmış. Şaşalı muhafız takılmış. 7 seviyeye de getirilmiş. Yine teçhizatlarımız altın. 20. seviye. Taşlar da bu şekilde. Yine parşömenler basılmış. 2'şer yıldız yapılmış. Becerilerde 35. seviyeye kadar çıkartılmış. Josephine mor yüzük verilmiş. Teçhizatlar 20'lenmiş yine. Yani arkadaşımız bütün kompları aslında aynı eşit götürüyor. Bu kadarını yapacağına bir tanesine de yüklenip fullleyebilirdi. Ama o Balin olduğu için bütün ordusunu, bütün ekibi güçlü bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi Atilla'sı yine, Çark komutanı, Richard da aynı anda geliyor. Ya Richard ya bunu seçiyorsunuz. İkisine birden zaten Çark'ta yapmak ne kadar zor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunda bir 3,5 yıldız yapılmış. Mor yüzük takılmış. Şahin yüzüğü. 10. seviyeye getirilmiş. Josephine'de ne vardı? Porsuk yüzüğü. Bunu da atlamayalım. Yine 20. seviye teçhizatlar. Yine 2'şer tane yıldız atılmış. Parşömenler basılmış. Yetenekler 35, 25, 25 kasılmış. Zayıf noktaya saldırı ve merhamet. Biliyorsunuz her birinde bakın. Hiç daha mor yetenekli bir komutana denk gelmedik. Bunların her birini açmak 8.000 imparatorluk parası ya da gerçek para. Yine eşyalar 20'şer seviye. Yani taşlarda da hiç böyle dandik taş, bir tek şunu da gördüm, bir tane beyaz. Onun dışında başka hiç görmedim. Dandik dediğimizde yine özelliği iyi taşın. Bu şekilde bir hesap. Gücü de zaten kale 30 seviye. Gücünü de burada size göstermiştim. 25 milyon. Server'ın ikincisi. Krallığın ikincisi. Evet. Yorumlarda buluşalım. Sizce bu hesap ne kadara mal olmuştur? Bu arada sizlere bir
kod da söyleyeyim, hediye kodu. Bunu gözden kaçıranlar, almayanlar olmuş olabilir. Almadıysanız mutlaka alın. Yazdım sizler için. Ben zaten kullandığım için kullanmıştır diyecek. Bu kodu da almayı, hediyenizi almayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız destekleriniz çok önemli. İnanın ben de sizler için uğraşıyorum. Hani neler gösterebilirim sizlere, nasıl destek sağlayabilirim. Son olarak balina olmak için neler gerekiyor? Şöyle bahsedeyim. Şimdi kabaca hesap yapacak olursak zaten sizler hesaplarsınız bunları toplayıp. Miyamoto 42 liradan başlıyor. 79, 200, 415, 840, 1230. Burada da 1230, 1230, 2100, 2100 gibi gidiyor. Yine aynı şekilde. Konstantin de o fiyattan başlıyormuş. Arkadaşımızın dediğine göre. Ücreti siz hesaplarsınız dediğim gibi. Bunu toplamadım ben. Bunun dışında T7 hedefi için, en üst seviye kale için ev, depo, hastane, elçilik, taverna, duvar dediğimiz bu, sur, pazar, üniversite ve gözcü kulesi önemli. Yani diğerlerini bırakabilirsiniz. Sizler de balina olmak istiyorsanız, hızlı gelişip T7 açmak istiyorsanız bu saydığım binaları geliştirmeniz gerekiyor. Öncelik vermeniz gerekiyor. Bunun dışında hangi paketleri alaraktan bu kadar hızlı ilerlediğini soracak olursanız hızlandırma paketleri tercih etmiş arkadaşımız. Teçhizat, yüzük ve kahraman yıldızları tabii ki olmazsa olmaz. Hani şunu söyleyeyim. Sadece asker basmak, bina geliştirmek kuru güç. Burada önemli olan her zaman oyunda kahraman. Kahramanınız zayıfsa ordunuz zaten zayıftır. Karakter çok önemli. Bilginiz olsun. Bunun için elinizdeki sarı kafaları çok iyi kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar. Şu kafaları kullanırken dikkat edin lütfen. Bu çok önemli. Eğer hani siz bu kadar para yatırmayacaksınız, 2 birlik hedefleyebilirsiniz. Mesela benim gibi. Ben mızraklı ve okçu gideceğim. Gerçi elimde bir sürü kahramanım var herhalde. Fakat şu an için düşündüğüm mızraklıyla okçu gitmeyi düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde bakarız ama mızraklım kesin yani. Richard'ı çok beğeniyorum çünkü. Arkadaşımızın tavsiyesi 5. birliğiniz her zaman toplama birliği olması. Balina bile olsanız kaynak ihtiyacı olacak. Çünkü burada binaları geliştirmek 30-35 milyon kaynak istiyor her birinden. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ne kadar hani para yatırsanız da sürede bir yere kadar kaynağa çok ihtiyacınız olacak. T6 sonrası özellikle gün olarak 66 güne kadar çıktığını söyledi. Yani burada araştırma yaparken hani burada T5 basmak işte kaç gündü hatırlamıyorum da 24 falan galiba. Yok 14 gündü hızlandırma 14 gündü. Burada T6'da 24 güne falan denk geliyor. 24-25 gün. 35-66 gün oluyor şuralar. 66 güne kadar çıkıyormuş T7. Siz düşün yani 2 aydan uzun bir süre veriyor oyun. Şu an onda hepsi açık. Hatta şuradan aslında denk gelebiliriz. Şöyle de göstereyim. Bakın bu birinci. Bunda da bütün T7'ler açık.
Birincinin kombu da bu. Hemen hemen aynı aslında zaten. Balina'nın yaptığı şeyler aynı oluyor. Bizim balina arkadaşımız da aynı. Zaten bakın burada. Yani Türk birini bu şekilde görmek çok çok mutlu ediyor insanı. Burada sorabileceğiniz diğer bir soru da T7 asker üretmek arkadaşlar bir gün 15 saat sürebiliyormuş. Bilginiz olsun. Burada 12 saat mesela T5. T7 üretmek bir gün 15 saat yani. Siz düşünün. Gerçekten ne kadar zor. Bu şekilde sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda buluşalım. Hani neyi merak ediyorsunuz? Hangi bilgiyi istersiniz ya da nasıl bir içerik istersiniz? Yazın. Ona göre ben de sizlere içeriği sunayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz da uzatmış oldum videoyu ama bu bilgileri de paylaşmak istedim sizlerle. Hani tamam biri balina ama siz de olmak istiyorsanız ya da nasıl olmuş diyorsanız bu şekilde olmuş. Bunları yaparak olmuş. Bu paketleri almış, hızlandırmaları almış. Ve son olarak da o hesap için yaklaşık 200 bin lira gibi bir meblağ harcadığını paylaştı benimle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.